Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi sırada ortopedi ve omurga cerrahi uzmanı, doktor öğretim üyesi Sertaç Meydanay ile beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız merhaba. hocam? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Hemen ilk soruyla başlıyorum hocam. Skolyoz nedir? Skolyoz aslında bir omurga rahatsızlığıdır. Daha doğrusu bir deformitesidir. Deformite dediğimiz aslında bir şekil bozukluğu. Omurganın da en sık görülen deformitesidir. Hem Türkiye'de hem dünyada. 3 boyutlu bir deformite. Ön taraftan baktığımızda omurgamız normalde düz bir şekilde durması gerekirken omurganın sağa veya sola doğru aynı zamanda biraz da rotasyon hareketleriyle beraber eğilmesi, buna bağlı da hastalarda klinik oluşuyor. Bu hastalara skolyoz hastası diyoruz. Peki skolyozun nedenleri nedir? Aslında skolyozun 80'den fazla nedeni var. En sık gördüğümüz nedenler aslında yani adolesan çağda, yani belli yaş grubunda 13-15 yaş kızlarda, erkeklerde 11-13 yaş arasında idiopatik dediğimiz 80 tane nedenin ama hangisi olduğunu bilmediğimiz skolyoz grupları var. Yani bu gen defektleri var, işte kolajen doku hastalıkları var, X kromozomu yine bir risk faktörü. Bazen de nedenini bildiğimiz skolyozlar var. Bunlar da doğumsal, hasta doğumda. En sık idiopatik mi hocam yoksa? En sık idiopatik. İdiopatikten sonra en sık bilinen sebebi ne? En sık bilinen sonra nöromüsküler skolyoz da var. Serebral palsi hastaları, işte kas hastalıklarına bağlı, omurga kasları iyi gelişmediği zaman hastalarda buna bağlı tabii deformite de kaçınılmaz. Bir de doğumsal. Yani hasta doğduğundan itibaren bir skolyoz hastası olarak doğuyor. Omurgasında fazla bir kemik olabiliyor veya ayrışma defektleri olabiliyor kemiklerde, omurga kemiklerinde. Bu şekilde bir sürü nedeni var aslında. Ama idiopatik dediğimiz şey nedeni bilinmeyen demek anlamında. Evet, nedeni bilinmeyen. Yani 80 tane neden var. Onların içinden bir tanesi ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Hocam skolyozun teşhisini nasıl yapıyoruz? Teşhis aslında ailede başlıyor. Bunu hep hastalara ve hasta yakınlarına anlatıyorum. İlk anne baba fark ediyor. Bir omuz dengesi bozukluğu, işte kalça asimetrisi çocuklarda. Çünkü daha çok çocuklarda gördüğümüz bir rahatsızlık. Veya işte eğildiği zaman bir sırtında bir yükseklik bir taraftan daha yüksek olabiliyor. Skapula dengesi yani değişebiliyor. Bunları görüp aile genelde huylanıp bize yönlendiriyor veya işte çok basit okullarda mesela beden eğitimi öğretmenleri Fark edebiliyor değil mi? Taramalarda fark ediyor. Sonra da biz teşhis koyuyoruz. Yürüyüşe etkiler mi hocam? Yürüyüş şöyle, eğer bel kısmındaysa bu tabii bazen bir bacak bir bacaktan kısa olabiliyor, uzun olabiliyor. Yani anne baba yürüyüşten de anlayabilir bunu. Anlayabilir tabii. Omuz dengi. Yani daha çok genelde işte banyolarını falan anne baba yaptırdığı için çocuklarda küçük adolesan çağı öncesi. O zaman da yakalamak kolay ama işte 13-15 yaşlarına başladıysa o ara kaçabiliyor gözden. O zaman da çocuk kendi fark ediyor genelde. Yani çok ilerlememişse, zaten çok ilerlemişse akciğer problemleri falan geliyor. Nefes alma problemleriyle falan geliyor bize. Peki teşhisi koydunuz. Tedavi süreci nasıldır? Tedavisi nasıl yapılır? Evet, yani tedavi tabii hasta bazlı değişiyor. Yani skolyozun rutin bir tedavisi yok. İdiopatik dediğimiz nedeni bilmeyen skolyozlar daha ılımlı skolyozlar oluyor genelde. Konjenital skolyozlara göre, doğumsal skolyozlara göre. Bunların derecelerini bir ilk başta ölçmemiz gerekiyor. Biz bir bakıyoruz, bir röntgen isteyip, işte gerekli radyolojik görüntüler isteyip derecesi çok ilerlemişse o zaman cerrahi müdahale yapıyoruz. İlerlememişse biraz egzersiz tedavisi veya takip, 6 ayda bir takip ediyoruz. Çünkü sonuçları eğer tedavi etmezsek maalesef işte birazcık daha geç kalırsak daha doğrusu akciğer kalp rahatsızlıklarına yol açabiliyor hastalarda. Tedavi süreci de zorlaşıyor geç kalırsak. O yüzden mutlaka erken teşhis önemli. Şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi fiziksel bir tedaviden bahsettiniz. Egzersizle. egzersiz Egzersizde düzelebilen bir rahatsızlıksa Değil aslında. Değil aslında. Peki duruş bozukluğundan sonradan oluşabilen bir rahatsızlık mı diye soracaktım. Yani Duruş bozukluğu ve skolyoz farklı şeyler. Şimdi, zaman içerisinde oluşabilen bir hastalık mı? Skolyoz mu? Evet. Skolyoz tabii ki yani zaman içinde başlayıp sonra ilerleyen hızlı boyu zaman atakları zamanında adolesan çağda ilerleyen agresifleşen bir hastalık. Yani biz fizik tedaviyle veya egzersiz tedavisiyle bu ilerlemesini biraz yavaşlatmaya çalışıyoruz ama ve daha ılımlı eliklerde oluyor. Mesela yani çok tıbbi terimlere girmek istemiyorum ama mesela 100 derece, 110 derece açısı olan skolyoz biz fizik tedaviyle düzeltme imkanımız yok. Biz onu ameliyatla zor düzeltiyoruz. Çok zor onu düzeltmek ama o hızlı uzama atak
zamanını biraz daha ılımlı geçirmek için, eğer cerrahiye gitmesin diye hasta, ameliyat edilmesin diye, ama omurgasının dümdüz olmasını beklemiyoruz fizik tedaviyle genelde. Hocam peki biraz tedavisinden bahsetmek istiyorum. Muhtemelen tedavisinde bir medikal kısım vardır, bir de cerrahi kısım Evet. vardır. Bunları biraz açabilir miyiz? Medikal kısım daha önceden, şimdi bana meslektaşlarım kızacak ama korse tedavisi uygulanıyordu. Hala da uygulayan hekim arkadaşlar var. Tabii uygun hastalar uygulanabiliyor ama bu dengeyi iyi sağlamak gerekiyor. Bizim özel korselerimiz var. Belli korselerimiz var. Kişiye özel yapılan. Bu korseler 25 derecede, 30 derece eğriliklerde mesela omurgayı düzeltiyor ama bu sefer de kas, adele gruplarında zayıflamaya yol açıyor. Yani bu dengeyi iyi kurmamız gerekiyor dediğim şey bu aslında. Kaş yapayım derken göz çıkartabiliyoruz. Korse kullanıyor, çocuk düzeliyor, çıkarıyor, kaslar zayıf, tekrar eski haline geliyor. Fizik tedavi daha bence gold standart, yani şey açısından, medikal tedavi açısından. Öyle herhangi bir ilaç tedavisi falan yok bunun tabii. Cerrahi tedavide de çocukların yaşına veya hastanın yaşına, sadece çocuklarda yaptığımız bir ameliyat değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Çok ileri yaşlarda da skolyoz ameliyatları yapıyoruz gerekirse hastaya. O zaman da cerrahi tedaviler hasta bazlı değişiyor. Boy uzamasını destekleyen tedavilerimiz var mesela küçük çocuklarda. Çünkü ameliyat yaparsak eğer küçük yaşlarda çocukları boy uzamasını durdurmadan, yani gövde uzamasını durdurmadan yapmamız lazım. Skolyoz aslında bir füzyon ameliyatı normalde. Nasıl kolumuz mesela yamuk kaynamış diyelim. Biz o ortopedide o yamuk olan kısmı tekrardan birbirinden ayırıp o iki parçayı düzeltip bir implantta sabitliyoruz. Skolyozda benzer bir şey aslında, yani omurga eğik, biz onu düz bir şekilde sabit dondurma ameliyatı yapıyoruz. Ama çocuklarda, küçük çocuklarda büyüme doz tedavilerimiz var. Daha farklı tekniklerle yardımcı oluyoruz. Evet. Peki bu skolyoz cerrahisinin, yani ameliyatta riskler var mıdır? Bütün ameliyatlarda var tabii riskler. Yani ortopedinin, omurga cerrahisinin, özellikle omurga cerrahisi riskli bir branş. O yüzden çok fazla hekim arkadaşımız bulaşmak istemiyor. Özellikle deformiteye ulaşmak istemiyor. Omurgamızdan geçen sinirlerin hepsi bacaklarımıza geliyor. Yani hastanın yürümesini sağlayan, mobilizasyonunu sağlayan sinirlerin hepsi omurgadan geldiği için bu sinirlerin zarar görmesi lazım bu ameliyatlarda. O yüzden deneyimli bir ekibin yapması lazım bu ameliyatları. Tek kişilik bir cerrahın başarabileceği, yapmaması gereken bir cerrahi bence. Bir ekip işi bu. Uzun süren cerrahiler çünkü bunlar. Ama teknoloji gelişti artık. Biz o sırtımızdaki sinirleri interoperatif nöromonitorizasyon dediğimiz bir sinirlere bağlıyoruz aslında. Doktor Bey, yani daha siz EMG yapıyoruz bilirsiniz. EMG yapıp sürekli check ediyoruz ameliyat sırasında sinirleri. Anlatabildim mi? Yani bu hem hastayı hem cerrahı koruyan bir teknik. Bu riskler önceden daha yüksekti. Şu an daha azaldı. %1, %2 civarında sinirlerin zarar görmeye riski çok daha düşük hatta. Ama ileri deformitelerde bu risk artabiliyor. Hasta bazlı değişebiliyor. Hocam iyileşme süreci nedir? Cerrahi sonrası normalde biz 24 saat sonra hastayı mobilize ediyoruz, yürütüyoruz. Yani bugün ameliyat oldu diyelim, sabah oturtuyoruz. Bir gün akşam yoğun bakımda takip ediyoruz bütün hastalarımızı. Daha yakın takip olsun diye. Sabah oturtup ertesi günü mobilize ediyoruz. 3-4 gün sonra da genelde taburculuğunu gerçekleştiriyoruz ameliyat sonrasında. Bir ikinci, üçüncü haftada artık ben hastaların öne eğilmesine izin veren hareketleri artık bırakıyorum. Ben rahat rahat eğilebilirsin, yavaş yavaş eğilmeye başlayalım beraber diye. Bir üçüncü hafta sonrasında artık hasta birazcık daha ciddi anlamda hayata karışabiliyor. Çocuklar okula falan gidebiliyor. O yüzden bu ara tatil dönemleri ve yaz tatil dönemleri bizim çok en yoğun olduğumuz zamanlar bu ameliyatlar, bu hastaların cerrahileri için. Evet. Bu şekilde. Peki cerrahinin sonuçları nasıl hocam? Yani cerrahi sonuçları hastanın aslında bunu hastaya da çok iyi konuşmak lazım. Ne beklediğini ve bu cerrahiden ne beklediğini söylemek lazım. Biz estetik cerrahlar değiliz. Yani biz bir kişinin sırtı eğildi, buna da müdahale edelim diye ameliyat yapmıyoruz. Ben hiçbir zaman böyle bir ameliyat yapmadım. Gerçekten ihtiyacı varsa, yani işte ameliyat olmazsa neler olacak bunu anlatmak lazım hastaya. Ve işte dümdüz bir omurga vaat etmek doğru bir şey değil aslında. Yani tabii ki amaç o. Ama en doğru şekilde, en doğru müdahaleyi yapmak lazım. Konforu sağlamak diyebilir miyiz? Evet. Yani mesela birkaç hastam değil, ben en son bir iki ay önce 3-4 tane böyle bir hasta ameliyatı yaptık. CPAP cihazıyla geziyor. Nefes alamadığı için. Şimdi ayakkabısını bağlayamayan, yürüyemeyen, merdiven inip çıkamayan bir hasta 23-24 yaşında. Skolyoza bağlı akciğer Skolyoza bası. bağlı, tabii. Muhtemelen. Şimdi biz bu hastaya
3 kat merdiveni, 4 kat merdiveni çıkartabiliyorsak, artık bu CPAP cihazından bağımlı olmadan uyuyabiliyorsa, Büyük bir başarı. tabii dışarıda rahat yürüyüp gezebiliyorsa, solunum cihazından ayrılmışsa bu cerrah için mükemmel bir başarıdır. Evet. Yani aslında böyle hasta bazlı değerlendirmek daha doğru. Evet, alınan sonuç aslında sıkıntının büyüklüğüyle alakalı. Tabii. Değil mi? Evet. Hocam çok önemli bir soru daha soracağım. Buyurun. Artık her yerde her şey yapılıyor. Hangi klinik şartlarında yapılması gerekiyor bu operasyonun? Evet, yani dediğim gibi bir ekip işi aslında bu bizim omurga cerrahisi bir ekip işi aslında ama skolyoz tabii ki daha özellikli. Çünkü çocuklar ameliyat ediyoruz. Yeri geliyor 3 yaşında, 4 yaşında anestezi çok azalabilecek ama çok büyük bir ameliyata girecek çocuklar bunlar. Şimdi bunların herhangi bir komplikasyon olduğunda, çünkü komplikasyon bizim işin sevmediğimiz ama işin de fıtratında olan bir şey cerrahinin. Ani müdahale edilebilecek, bir yoğun bakım ünitelerinin olduğu, çocuk erişkin yoğun bakım ünitelerinin olduğu, iyi bir kalp doktorunun, iyi bir anestezi doktorunun, iyi bir anestezi ekibinin, iyi bir çocuk doktorunun, iyi bir göğüs hastalıkları doktorunun olduğu aslında çok daha çok üniversite hastanelerinde yapılması gereken bir cerrahi. Benim şahsi fikrim bu. Yani çoğu şey çoğu yerde yapılıyor dediğiniz gibi artık. Ama kendi branşım açısından söyleyeceksem bu ameliyatlar gerçekten bir ekip işi. Bu ekibin de hem cerrahi açıdan hem dahili açıdan tam olduğu bir hastanede, klinikte yapılması en doğrusu. Çok çok teşekkürler değerli bilgileriniz Ağzınıza için. sağlık. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz ortopedi ve omurga cerrahi uzmanı doktor öğretim üyesi Sertaç Meydaneli ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.